Merhabalar. Bugün sizlere değişik bir video yapmak istedim. Bu video biraz eğitim videosu gibi olacak. Bu airdroplar ve oyunları ne olacak? Airdrop mantığını anlıyor muyuz? Airdrop nedir? Verdiğimiz emeklere değiyor mu? Bu projelerin hepsi sağlam mı? Aralarında sahtekarlar var mı? Güzel projeleri nasıl yakalarız? Hangi projenin iyi, hangisinin kötü olduğunu nasıl tespit ederiz? Gibi sorulara cevap arayacağız. Hazırsanız öncelikle videomuzu durdurup bir abone olalım ve sonra da devam edelim. Öncelikle birinci konu. Airdrop nedir ve bunun mantığını gerçekten anlıyor muyuz? Şöyle açıklayayım. Ben bir şirket kuracağım. Bu şirket oyun, gıda, taşımacılık veya inşaat sektörü olabilir. Şu anda örnek olsun diye oyun sektörünü seçelim. Zaten ilgi alanımız da bu. Bu şirket için öncelikle nasıl bir yol izleyeceğiz onu oluşturmam lazım. Bir yol haritası ve sunum hazırlamam lazım. İkinci kısım ise yazdığım, çizdiğim projeleri hayata geçirebilmem için maddi bir destek bulmam gerekiyor. Bunun için de finansal anlamda bir desteğe ihtiyacım var. Benim oluşturduğum bu kısma bir startup projesi diyebiliriz. Ve finansal destek kısmında melek yatırımcılar oluşturacak. Melek yatırımcılar dediğimiz ise bilmeyenler için söyleyeyim. Böyle küçük projelere başta yatırım yapıp ortak olurlar. Yani şirket hisselerinin ve karlarının yüzdelik dilim olarak payını alırlar. Bu kişiler de projeye finansal destek sağlarlar. Şimdi bu konunun bizim konumuz ile bağlantısı şudur. Telegram'da genelde oyun ve borsa projeleri oluşturuluyor. Bu projelerden herhangi birisi melek yatırımcılara değil de topluluklara güveniyor. Topluluk dediğimiz kısım ise milyonları oluşturabiliyor. En son yapılan airdrop'ta 130 milyonlara ulaştığını gördük. Bu gerçekten muazzam bir rakam. Bu kişiler sosyal ağlar kurup buralardan reklam gelirleri elde edebiliyorlar. Aynı zamanda borsalarla işbirliği yapıp buralardan fayda sağlayabiliyorlar. Aslında burada melek yatırımcıya çok da gerek kalmıyor. Bir de oyun içi para harcamalı kısımlar olduğunda 50 milyon kişinin 1 milyonundan 1 dolar alsalar 1 milyon dolar yapar bu para. Bu rakamlar ise sadece farazi. Aslında Telegram oyunlarının airdrop mantığı da budur. Ve bu oyunda piyasaya coin çıkarmadan önce bizlere belli bir miktar ödül veriyor. Buna da airdrop deniyor. Bu verdikleri ödüller ise tamamen kendilerine kalmış. Tabii ki toplulukların güvenini kazanmak ve sürekliliği arttırmak adına güzel meblağlar vermeleri kendi yararlarına olur. İkinci konu ise airdrop projelerinin iyi mi veya kötü mü olduğunu nasıl anlarız? Sağlam bir projeyi nasıl tanırız? Bu soruların cevapları aslında çok basit. Ama bizler insan olarak araştırmayı çok sevmediğimizden dolayı umurumuzda değil. Açarız bir YouTube videosu, güveniriz birine ve onun dediği her şeyi yaparız. Bu çok yanlış bir kanı. Çünkü en güvendiğimiz kişi aslında kendimizdir. Sonra ne oluyor? O proje fos çıkıyor ve hemen güvendikleri kişiye saldırıyor insanlar. Kimse sana zorla bir şey yaptırmıyor ki. Herkesin kendi iradesi. Sen kandırılmak istiyorsun. Bu videoda sana balık vermeyi değil, tutmayı öğreteceğim. Hazırsan başlayalım. Şimdi öncelikle bir projeye girdiğimizde geçirdiğimiz vakit ne kadar az ise o kadar iyidir. Burada diğer bakacağımız şey ise bu projenin bizden para isteyip istemediği. Yani bedava olanları dururken neden para vereyim? Bir kere bir projenin güvenilirliği yoksa oraya herhangi bir cüzdan bağlamanızı önermem. Projenin iyi olmasını anlamanızı sağlayan diğer bir etmen ise o projenin açıklanmışsa sahibini bulmak. Yoksa proje hakkında oluşturulmuş sosyal medya hesaplarını bulmak. Web sitesi kurulmuşsa onu incelemektir. Ne gibi faaliyetlerde bulunmuş zaten şeffaf bir şekilde paylaşıyorsa tamam, bu proje biraz güvenilirdir. Ha, bu demek değil ki ben her şeyi çözdüm, bu proje %100 güvenilir, öyle bir şey de yok maalesef. Hiçbir zaman bir projeye tamamen güvenmeyin. Bu projenin sahibi çok yakın bir arkadaşınız olsa dahil. Diğer bir yöntem ise varsa ortaklıklar. Yine sosyal medyalardan bunu takip edebiliriz. Fakat her zaman double check yapmakta fayda var. Bu proje iş ortaklığı oluşturduysa iş ortaklığı oluşturduğu firmanın sosyal medya hesabına bakın. Ki bu doğru mu? Bununla ilgili haberler var mı? Şimdi üçüncü konumuza gelelim. Ben neden çok kazanmıyorum? Neyi yanlış yapıyorum? Bu proje, şu oyun scam mi? Hiçbir şey kazandırmadı. Emeğimin karşılığını vermedi gibi cümlelerden nasıl kurtulabiliriz? Çünkü bunlar olumsuzluk cümleleri ve hayatımızda olmaması gerekir. Ve bu cümlelerin kaynağı aslında bizleriz.
bu projenin sahipleri değil. Nasıl mı? Buyurun bunu da konuşalım. Aslında bu yukarıdaki iki konuyu da birlikte barındırdığı gibi şimdi anlatacağım şeyler de bunu biraz destekleyecek. Bizim bu airdrop mantığından beklentimiz ne olmalı? Açıkçası milyoner olmak olmamalı. Binler kazanmak da olmamalı. Sadece bize katkıda bulunabilecek miktarları verecek bu airdroplar. Bir de neticede bu coinler bir altcoin oluyor ve piyasaya çıkıyor. Sen de bunları elinde 3-5 yıl boyunca tutuyorsun. Sonra bir bakmışsın feci bir şekilde kazanmışsın. Bunu kimse bilemez. Bu para sıfırlanabilir de tam tersine. Ben bunlardan bahsetmiyorum. Burada kazanacağınız şey 200, 300, 500, maksimum 1000 dolarlar olabilir. Zaten kazanacağım diye de bakmayacaksın. Bu yüzden fazla vakit harcamamandan bahsediyorum. Seni yormayacak şekilde. Bazı insanlar tanıyorum günde 8-9 saatini bunlara ayırıyor. Hayatını buraya adamış. Yanlış. Sonu hüsran ve hayal kırıklığı. Ben öncelikle oyunun kalitesine bakıyorum. Çok uğraştırıyor mu? Bunlara bakıyorum ve karar veriyorum. Sonra sağlamlığını test ediyorum ve devam ediyorum. Deli gibi oynamam. Çünkü hem çalışıyorum, hem kanalım var ve çekmem gereken, hazırlamam gereken videolar var. Aynı zamanda ise araştırmalar yapıp özel hayatımı da sürdürüyorum. İnsan olmak bunu gerektirir çünkü. Bu projelerden çok da bir şey beklememek gerekir. Güzel miktarlar çıkarsa sevinirsin. Çıkmazsa üzülmemen gerekir. Çünkü insan psikolojisi gerçekten çok önemli. Söylemesi basit, evet, ama o kadar uğraşıyorum, sonra bana veriyor 10 dolar. Yani hiç vermeyebilir de. Kaldı ki herkesi kandırabilir de. Veya bu airdroplar birkaç sezonlara ayrılıyor. İlk sezonda airdrop'a az ayırıp yatırımlarını yapıp gelişip ikinci sezonda daha fazla da dağıtabilir. Bunu kimse bilemez. Ve aslında müdahale de edemeyebiliriz. Son olarak şu anda durumlar nasıl? Geçen sene bu zamanlar bu projeler ilk filizlenmeye başladığında Telegram'da bu oyunları oynayanların sayısı binlere geçmiyordu. Fakat şimdi çıkan projeler kısa sürede milyonları aşabiliyor. Bu yüzden de pasta payı çok dağılıyor ve kazanç miktarı da düşüyor. İnsanlar birçok hesap kullanıyor ve artık çok fazla insan bu işi biliyor. Projeler de artık premiumlar çıkarmaya başladı. Ton zincir işlemleri yapılmasını istenmeye başladı. Çünkü normal para vermeyen bir kullanıcı daha az kazanacak. Biraz para veren daha çok kazanacak. Premium olan ise daha fazla kazanacak. Rekabetin olduğu yerde ayırt edici bir özellik de bulunması gerekiyor. Şimdilik bu konular bu kadar. Aklınıza takılan bir konu olursa yorumlara yazabilirsiniz. Konuşabiliriz. Hatta çok isterseniz farklı konularda da araştırmalar yapıp videolar çekebilirim istek üzerine. O zamana dek kendinize iyi bakın ve kanalın sürekliliğini sağlamak için abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.